8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Hoş geldiniz Elif Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler? Bizler de iyiyiz, sağ olun. Sizi gördük, daha iyi olduk. Tam zamanında geldiniz açıkçası. Tam yaz başlangıcı ve biz bayanların hızlı kilo verme amaçları her zaman vardır biliyorsunuz. Evet. Bundan sizden destek almak istiyoruz. Çünkü derler ya hani doktor ayağa geldi diye, işte tam da sizsiniz. Seyircilerimiz de bunu merak ediyorlardı. Ne mutlu bana. Zaten hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber malumunuz ceketleri çıkarmaya başladık. Üzerimizdeki fazla kıyafetler yerine ince kıyafetlere bıraktı ve haliyle kilo problemleri de biraz daha açığa çıktı. Gün yüzüne çıktı. Evet. Peki hızlı kilo vermek için ne yapmamız lazım? Özellikle basit karbonhidratlardan uzak durmamız gerekiyor. Bol su tüketmemiz gerekiyor ve meyve ve sebze grubuna inanılmaz derecede fazla tabakta yer vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla fazla şeker alımını azaltırsak hızlı bir kilo kaybı bizi bekliyor. Hocam peki bunun püf noktaları nelerdir? Hızlı kilo vermenin püf noktası. Öncelikle hızlı kilo vermek için kararlı olmak gerekiyor. Evet, sıkı bir diyet uygulanmalı ve bu diyet programı mutlaka bir diyetisyen eşliğinde hazırlanmış olmalı. Size özel ve yaşantınıza uygun bir program olmalı. Akabinde de sıkı bir egzersiz programınızın olması gerekiyor. Dolayısıyla diyet ve egzersiz birbirinden ayrı düşünülemez. En önemli nokta da tabii ki su tüketiminin artması ve enerji alımının düşürülmesi. Peki Elif Hanımcığım, biraz önce dediniz ki yaz ayları ile birlikte meyvenin tabağımızda daha fazla olmasını istiyoruz. Çok daha güzel şekerliği oradan alırız diye. Peki karpuz için de aynı şekilde sizin için geçerli mi? Diyetisyenler mesela karpuzu çok tüketmememiz gerektiğini söylerler. Yaz aylarında yaz meyvelerinin doğru kullanımı nasıl olmalıdır? Özellikle bazı meyveler evet glisemik indeks bakımından çok yüksekler ve bizi hızlı bir şekilde acıktırabiliyorlar. Dolayısıyla karpuz da aslında onlardan biri. Fakat sulu bir meyve olması onu biraz daha masum kılabilir. Kavun karpuzdan biraz daha şekerlidir. Bizim hatta yazın özel olarak uyguladığımız 3 günlük karpuz, sadece karpuzdan oluşan değil tabii ki de hızlı kilo vermeye yardımcı karpuz diyetlerimiz de oluyor. Mesela bunu ufak bir örnekle açıklayabilirim. Sabah kahvaltıda bir porsiyon karpuz, yanına işte 60-70 gram kadar yağsız lor peynir ve bol maydanoz. Öğlen saatlerinde yoğurtlu bir salata, öğleden sonra tekrardan bir porsiyon karpuz, yanına bir süt grubu besin. Akşam saatlerinde mutlaka bol yeşillikli bir salata ve yaklaşık 100 gram bir beyaz et grubu. Son ara öğünümüzde de yine bir porsiyon karpuzla beraber ortalama 50 grama yakın bir lor peyniri öneriyoruz. Bu şekilde hızlı bir kilo kaybı olabiliyor. Ama bu tabii ki kısıtlı. Bunu daha çok kötü beslendiğimiz bir haftanın sonunda uygulayabiliriz ama uzun süreli uygulamaya ve işte 10 kiloyu bir anda vermeye yardımcı değildir tabii ki. Peki yaz aylarında hızlı kilo verebilme yetkisi doğru mu? Bu bilgi doğru mu sizce? Şöyle, yaz aylarında daha çok sosyalleşiyoruz, daha çok dışarıda vakit geçiriyoruz. Günün aydınlık saatleri daha fazla oluyor. Dolayısıyla enerji harcamamız ister istemez artıyor. Kış zamanında da tam tersi. Mesela erkenden hava soğuk olduğu için eve kapanıyoruz. Hareketliliğimiz daha da azalıyor. İşte iş yerinden arabaya yürüyene kadar titreye enerjimiz de azalıyor tabii ki. Egzersiz yapma durumu da çok azalıyor. Dolayısıyla yazın aslında diyet yapmak için çok daha uygun. Bana soracak olursanız diyet yapmak için özel bir zaman, özel bir mevsim var mı? Kesinlikle yok. Kendinizi hazır hissettiğiniz an aslında kilo vermeye başlayabilirsiniz. Sağlıklı beslenme ise ömür boyu süren bir eylemdir. Peki şimdi yaz meyveleri çıkmaya başladı tabii ki. Kış meyvelerinden biraz daha farklı. İster istemez herkes yaz meyvelerini görünce biraz fazla yiyebiliyor. Bu nedenle meyve kontrolümüzü, yani diyetimizdeki o meyve tabaklarımızı nasıl planlamalıyız? Kış meyveleri yaz meyvelerine oranla evet daha böyle kıvam olarak belki yoğun, daha bol posa içeriyor olabilir. Yaz meyveleri de daha sulu ve C vitamini bakımından yine zengin, antioksidan kapasitesi yüksek meyveler. Yazın meyveleri biz meyve suları olarak da tüketebiliyoruz. İçine buz atarak serinletici, ferahlatıcı içecekler haline getirebiliyoruz. Veya akşam saatlerinde havanın sıcak olmasıyla beraber ailecek bir kova
Ben ona bir leğen dolusu diyorum. Meyve hazırlayıp televizyon karşısında tüketebiliyoruz. Ne yazık ki her zaman olduğu gibi yine dengesiz bir beslenme modeli izliyoruz. Dolayısıyla bu meyve tüketimini de besinlerin, daha doğrusu meyvenin türüne göre çeşitlendirmemiz gerekiyor. Örneğin 200 gram kadar karpuz, özellikle karpuz çıktığı için ondan bahsediyorum. Bir porsiyon değerine eşitken yaklaşık 75-80 gram değerinde kiraz ya da vişne bir porsiyona sahiptir. Biz bir oturuşta işte tabak tabak erik tüketiyoruz. Tabak tabak işte Kiraz. taneli olanlarından özellikle tüketiyoruz. Bu da haliyle kan şekerimizi çok yükseltiyor. Tabii her şeyin fazlası zarar. Biz günlük enerji alımımızın yaklaşık %7'den fazlasının fruktozdan olmasını istemeyiz. Dolayısıyla yine bunu dikkate alarak günde 5 porsiyonu geçmemeye gayret edebiliriz. Aslında her şeyin kontrolü, her şeyin bir miktarı var diyorsunuz. Aynen. Bir de besinleri neyle tükettiğimiz çok önemli. Evet. Besinlerin sinerjik etkisi dediğimiz bir durum söz konusu. Örnek veriyorum, kırmızı eti bir C vitaminiyle, C vitamini kaynağı olan besinle, mesela limonlu bir salatayla tükettiğinizde demir emilimimiz daha da artıyor. Ya da tam tersi etki gösteren durumlar da var. Mesela yemeklerle aynı anda çay veya kahve tüketmek, bu da yine besin emilimini azalttığı için vitamin ve minerallerden yeterli miktarda yararlanamıyoruz. Meyvelerde de benzer bir durum var. Hem diyabet hastaları için hem genel beslenme önerileri olarak sunabileceğimiz meyvelerin yanında herhangi bir süt grubu besin tüketmek. Bu bir yağsız yağlı, daha az yağlı bir peynir olabilir, kefir olabilir, süt olabilir, yoğurt olabilir veyahut yağlı tohumlardan ceviz ya da çiğ badem kan şekerimizi dengelememize de yardımcı olur. Peki Elif Hanım, yaz mevsiminde hangi tip beslenmeyi daha çok öneriyorsunuz? Ne yenmeli yazın? Yazın özellikle tabii genel sağlıklı beslenme önerileri kapsamında da tabii ki bu geçerli. Kızartmalardan özellikle uzak durmamız Ama tam yaz gerekiyor. aylarında sanki daha Evet, çok olur değil mi? ne yazık ki zeytinyağını biz tam tersi yerde kullanıyoruz ya da ayçiçek yağını. Kızartmalar evet sabah kahvaltısında çok fazla yer verilen bir besin grubu. Aynı zamanda hamur kızartmaları, sebze kızartmaları ben hep daha masumun düşünüyorum. Böyle kabak, patlıcan kızartması gibi ama siz bahsedince aklıma hemen pişi, gözleme tarzı Tabii. şeyler de geldi. Özellikle bu yazlık yerlerde, işte çok 5 yıldızlı otellerde, lüks yerlerde bile gözlemeci teyzeler bulunuyor. Mesela denizden çıkıyorsunuz, hemen bir teyzeye koşuyorsunuz. Gözleme aç diye. Ben onu hiç anlamıyorum. Yani yaz sıcağında bunu nasıl yapıyorlar? Artı bir de böyle çok şekerli meyveler var. Onları böyle dondurup şekerli, buzlu içecek haline getiriyorlar. Ne yazık ki bunların hepsi bize fazla karbonhidrat ve özellikle üst gövde yağlanması olarak dönüyor. Ve her ne kadar yüzsek de, koşsak da, bisiklete binsek de o onu dengelemiyor ne yazık ki. Biz her zaman Akdeniz tarzı beslenme modelini öneriyoruz. Özellikle bu beslenme modelinin tabanında yüksek antioksidan kapasitesinin olması, posa içeriğinin yüksek olması, çoklu ve tekli doymamış yağlardan zengin olması, aynı zamanda işlenmemiş karbonhidratların, yani dost karbonhidratların fazla olması Akdeniz tarzı beslenmeyi yine revaçta kılıyor. Yazın da diğer mevsimlerde olduğu gibi günlük besin ihtiyaçlarımızı, beslenme gereksinimlerimizi Akdeniz diyetine göre uygulamamız hem bizi tip 2 diyabetten, tansiyon hastalıklarından, karaciğer yağlanmasından, çeşitli böbrek hastalıklarından ve obeziteden koruyucu özellik gösteriyor. Özellikle yaz aylarında havanın ısınmasıyla beraber yüksek tansiyon ne yazık ki çok görülüyor. Bu beslenmeyle de doğrudan ilişkili. Kalp krizleri yine artabiliyor. Bununla beraber inme riski yine artabiliyor ve burada önemli olan sizin tabii ki tuz tüketiminiz, ne kadar doymuş yağ alıyorsunuz, ne kadar rafine karbonhidrat tüketiyorsunuz. Bunlar da bu hastalıkları tetikleyen faktörler. Yaz aylarında özellikle az önce bahsediyordunuz, soğuk içeceklere çok fazla rağbet var. Kilo vermede bu soğuk içecekleri nasıl tercih etmeliyiz? Kilo verme döneminde şöyle, yaz aylarında özellikle yine bahsedecek olursak hazır soğuk çaylar, buzlu çaylar ya da asitli gazlı içecekler ya da kahveler çok revaçta, böyle marketlerden bulabileceğimiz ya da kafelerden rahatlıkla ulaşabileceğimiz şekilde. Dolayısıyla bunların şeker oranı çok yüksek. Kimisinde kremalar da bulunuyor ve bizim günlük enerji ihtiyacımızın neredeyse 1/10'ını oluşturuyor ve bunu günde 2 ya da 3 sefer tükettiğimizi düşünürsek neredeyse enerji ihtiyacımızın büyük bir
bir kısmına yaklaşmaya başlıyor. Akabinde bunlar çok fazla şeker içerdiği için insülin duyarlılığımız da varsa kısa zamanda tabii ki diyabete yol açıyor. Daha fresh içecekler, mesela evde kendi yapmış olduğumuz soğuk çaylar, bunlar siyah çay tabanlı olabilir, yeşil veya beyaz çay tabanlı olabilir. Bu tarz şeker ilavesiz tarifler bizi kurtarıcı olabilirler. Aynı zamanda evde demlediğimiz soğuk filtre kahveleri soğuk sütle birleştirerek kendi hazırladığımız buzlu içecekleri yapabiliriz, tüketebiliriz. Bunların dışında detoks suyu diye tabir edilen ama aslında detoks suyu olmayan aromalı sular. 1 litre suyun içerisine işte birkaç dilim salatalık, 1 adet limon, taze nane, bununla beraber taze zencefilden oluşan ve birkaç saat dolapta soğuk olarak bekletilen içeceklerimizi de yine gün içerisinde tüketebiliriz. Özellikle yaz aylarında artan tuz tüketimi, daha doğrusu artan tuz ihtiyacı, terlemeyle, idrarla beraber kaybettiğimiz sodyumu geri alabilmemiz için ayran ya da yoğurt bazlı içecekler yapabiliriz. En güzeli mesela cacık olabilir ya da fresh fesleğenli ayranlar olabilir. Bunları kullanabiliriz. Diğer taraftan aslında ödem tarafı da var yaz aylarında, biliyorsunuz. Evet. Ödem de çok daha fazla artıyor. Ödem atıcı olarak ne önerirsiniz? En güzel ödem atıcı salatalık, limon ve maydanoz. Bunlarla oluşturmuş olduğumuz içecekler. Yine aromalı sular buna destek olabilir. Bunun dışında gün içerisinde tabii ki dengeli olacak şekilde 2,5-3 litre kadar su tükettiğimiz takdirde ödem problemi de en aza iniyor. Yine beslenmemizde kızartılmış ürünler çok fazlaysa, rafine karbonhidratlar çok fazlaysa, şeker alımı, tuz tüketimi fazlaysa bu da ne yazık ki vücudumuzun daha fazla ödem tutmasına yardımcı. O yüzden önerdiğimiz şeyler arasında bunlar yok. Özellikle maden suyunu günde bir kez, tansiyon hastası olanlarda düşük sodyumlu maden sularını tercih ederek bu mineral ihtiyacını karşılayabilirler. Peki hızlı kilo verme esnasında hangi egzersizleri önerirsiniz? Siz gerçi işin diyet kısmıyla uğraşıyorsunuz ama yine de bu konuda bilginiz vardır. Şöyle önermeliyim ki günlük bizim istediğimiz egzersiz türü hafif yoğunlukta ve sürdürülebilir olanlar. Bunlar da genelde herkesin yapabileceği, ulaşabileceği 30-40 dakikalık tempolu yürüyüşler. Ne yazık ki insanlar yoğun iş hayatı ve yoğun tempo nedeniyle buna bile vakit ayıramamaktalar. Hatta yarım saat yürüyüşü haftada bir ya da birkaç sefer yaptıklarında spor yaptıklarını düşünmekteler. Oysa ki bizim fizyolojik olarak doğamız gereği yapmamız gereken şey her gün 30-40 dakika hafif tempolu yürüyüş artı haftada 2-3 kez biraz daha yoğunluğu artırılmış egzersizler. Mesela bisiklet olabilir, yüzme olabilir, doğa yürüyüşleri, tırmanmalar, hafif koşular olabilir. Normal yürüyüşümüzün üzerine ekstra 2-3 kez de bunları yapmak yağ yakımını da hızlandırmaya yardımcıdır. Birçok seyircimiz gerçekten sesi açtı burada. Peki su içerek yağ yakımı yapmak mümkün mü? Tabii ki özellikle diyetlerimizde ben bunu en baş noktaya yazarım. Derim ki bütün ana ve ara öğünlerden 10 dakika önce 400 mililitre su içmelisiniz. Bu aromalı ya da özellikle bir su değil, normal oda sıcaklığında bir su yeterli olur. Öğünlerden önce tükettiğimiz su midenin büyük bir kısmını doldurarak besin alımını azaltmaya yardımcı olur. Dolayısıyla bu da enerji kısıtlamamıza destek olur ve fazla kalori almayız. Yemek aralarında içtiğimiz su da midenin boşalmasını kolaylaştırdığı için, bu da en çok gelen sorulardan bir tanesi, doygunluk hissinin azalmasına neden olur. Yemekten sonra su içmek de hazmı kolaylaştırır ama bizim için en önemli olan şey öğünlerden önce suyu tüketmektir. Ve günlük su tüketiminin kişinin ağırlığı başına, yani kilogram başına 30-35 mililitre kadar olması önemli. Bu da yaklaşık en az 2 litre civarında bir suya tekabül eder. Diğer önemli bir bilgi ise bence en çok karıştırılan şey çay ve kahve tüketiminin ya da diğer içeceklerin su tüketimi yerine geçmediğidir. Yani günlük sıvı alımı dediğimiz şey su artı çay, kahve veya diğer meşrubatların totalidir. Sadece su tüketimi de 2-2,5 litre en az olması gereken miktardır. Yanındaki çay, kahve ekstrası olmuş oluyor hocam. Aynen öyle. Ve hatta çay ve kahve tüketiminin fazla olması, çayın demli olması, kahvenin yoğun olması da vücudumuzdaki suyun çıkışını hızlandırarak aslında bizim susuz kalmamıza da neden oluyor. Bu da çok önemli bilgiydi. Evet. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için. Çok sağ olun Elif Hanımcığım. Ayağınıza, Ben teşekkür ederim. emeğinize, dilinize sağlık.
sağlık. Sağ olun. Bugün uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun bizlerle birlikteydi ve yaz aylarında nasıl hızlı kilo verilir ve bu kiloyu nasıl koruruz hakkında çok önemli bilgiler verdi. Ve kendisine buradan tekrar teşekkür ederiz. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.